Dalyan'da gözleme. Buyurun, hoş geldiniz. Daha bir yere gidelim. Yine de var. Dondur içelim, doldur be meyhanedim. Boş kalmasın kadehim, doldur be. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Ben Gezgin Şef Birol. Ben emekli Kemal. Emekli Kemal. Kemal abimiz de burada beraber Bugün Narlıdere Yukarıköy'e geldik. Yukarıköy'e geldik. Çok Arkadaşlar güzel bir şu an bir sorunumuz oldu da geçenlerde. Benim bildiğiniz kadar 2 tane kanalım vardı. İkisini birleştireyim derken 2 kanaldan olduk. Hepsi kanalda silindi. gitti. Yani ne yaptım? Geri getiremedik. Şimdi yeni bir kanal açtık değil mi? Aynen. Onunla devam ediyoruz. Ve buraya abone olsun herkes. Buraya da abone olursanız eski takipçiler. Tekrar eski takipçileri topluyoruz. Tabii topluyoruz yavaş yavaş. Bugün Arkadaşlar, pazar günü Narlıdere'deyiz, Narlıdere'deyiz. Yukarıköy'deyiz. Evet. Burayı tanıtacağız. Evet. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet dostlar, Yukarıköy'e girdik. Kamera tuşuna bastık. Şöyle selam. Buyurun, hoş Git orası. Şöyle çok güzel bir manzara çıktı karşımıza. Gerçekten. Taş ev değil mi Kemal abi onlar? Bunlar taş ev. Osmanlı mı kalma? Osmanlı. Şöyle dar bir sokağa girdik. Gerçekten ne kadar da değil mi Çok güzel, Kemal abi? çok güzel. Evet. Şöyle Sokaklarda. herkes sokaklarda. Yalnız burada cumartesi pazar geleceğiniz böyle neşeli oluyor buralar. Şöyle göstereyim. Ablalarımız oturuyor. Nasılsınız? Buradan böyle. Şöyle. Evlerin güzelliği belli zaten. Burası Yukarıköy, Nallıdere. Evet. Yarım saatlik bir yol arabayla şöyle göründüğü gibi çok güzel bir evler var. Şöyle bir taş ev var. Herhalde müze şurası. orası, evet. Müze burası. Biraz sonra müzeye gideceğiz. Böyle geleneksel bal kaymak kendileri evlerde yapıyorlar bayanlar, hanımlar. Böyle bir yer. Şöyle bir göstereyim. Yukarıdan göstereyim. Şöyle yukarıdan da gösterdik. Bir de araya girelim. Araya girelim bak. Bakalım. Ara sokaklarda neler var. Şöyle şambali var. Takı satıyorlar burada güzel. Abimiz de şarkı söylüyor burada değil mi? Çok sevdiler. Saçlarını takma. Böyle el yapımı börekler var. Kemal'a burada börek de varmış. İstersen böyle yeriz. Olur, olur. Ha? Şöyle bakıyoruz da. Şöyle bakalım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun, kolay gelsin. Evet. Kemal abi nerede burası? Burası cumartesi, pazar günleri İzmir'in bütün insanları Mesiriye'de olarak geliyor. Evet. Burası çok güzel. Gözlemeler, mantılar. Yani burada şeyler, yemeğimizi de yiyebiliriz değil mi? çiğ börekler. Bir kere trafik falan yok. Hava çok temiz. Ve hep eski insanlar. Herkes sokaklarda. Evet. Gayet güzel bir pazar günü geçirebilir insanlar. Gerçekten Çoluk neşeli. çocuğunu alanlar gelsin buraya. Oturma yerleri kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Çok rahat. Çayı, kahvesi, her şeyi var. Evet. Yerel lezzetler de var. Bir de müze varmış burada. Müze arkada. Onu biraz sonra göreceğiz. Tabii. Arkadaşlar Nallıdere Kültür Evi'ne geldik. Şöyle kapısı böyle. Buraya geldiğiniz zaman hemen içeride Kültür Evi'ne gireceğiz. Girelim. Hadi girelim bakalım. Kemal abiyle beraber. Şöyle içeri girdik. Şöyle bildiğimiz klasik eski evlerden. Herhalde böyle. Şöyle bir kuyu var. Kuyu mu? Kuyu. Evet. Şöyle çok güzel. Odaya girdik böyle. Abilerimiz böyle oturmuş. Cemevi. Cemevi değil mi? Cemevi Evet. burası. Hazreti Ali bakın. Evet. Şey var. Resmi var. Şöyle eski resimler var. Abilerimiz oturmuş, büyüklerimiz burada. O zamanki insanlar. Yöresel kıyafetlerine oturmuş. Yöresel kıyafetler. Evet. Şöyle. Kemal abi, bu ablamızın elinde süpürge var. süpürgeci o. Süpürgeci. O devamlı süpürüyor. Ha, buraya süpürüyor. Tamamen süpürüyor. Bu abla da irbikçi galiba. Evet. O da İbriktar. İbriktar. Tamam. İbriktar. İsimleri var zaten. Rehber yazılı. Müşrit yazılı. Böyle şeyler. Cel ağası. Evet. Pir.
Zakir, Evet. Bu abimiz bekçi. Bekçibaşı. Ayakçı bu. Ayakçıbaşı, evet. Hazreti Ali'nin de. Arkadaşlar böyle gelirsiniz Naldere'ye böyle. Şimdi başka bir odaya bakalım. Evet, şimdi ikinci kata çıktık. İkinci katta böyle Ağaç kesim ve tarım aletleri bu burası. zırh mı? Ne diyorlar buna? İsmi zırh mı? Destere. Destere. Destek. Destereli abilerimiz böyle bir maket yapmışlar. Ha, orada semer gördüm. Evet. Çok güzel bir semer. Şöyle. Eski aletler şöyle arkadaşlar. Odun kesmek için. Şöyle bir odaya girelim. Orası fotoğraf odası. Fotoğraf odası. Şöyle. Eski plaklar var Kemal abi. Evet, evet. Çok güzel. O zamanın plakları. O zamanki plaklar. O zamanki yukarı köydeki yaşayan insanlar. Tabii. Şöyle. Hakikaten çok güzelmiş. Eski fotoğraflar. Harika. Hatıralar. Şimdi buradan çıktık. Daha güzelmiş. Eski Türkiye tabii ya. İyiydi ya. Şöyle bir odaya girdik. Burada bakır Burası mutfak eşyaları. mutfak malzemeleri var, eşyaları var. Değirmeninden tut, kazanından tut, O aşından zaman tut. kullanılan bütün Şu, malzemeler bu. Kemal abi sen bunu hatırlarsın şunu. Evet. Gaz ocak. Gaz ocağı. Gördüğünüz gibi. Evet. Kazanları da gösterelim Birol Bey. Kazanlar burada, ölçüler burada. Şöyle. Eskiden Bıçak malzemeleri burada. Eski nüfus kağıtları şöyle. ya Çoğu bakır. 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 Gerçekten güzelmiş. doğru. Arkadaşlar burası da mezar odası. Şöyle. Bir ablamız yatıyor. Hakka yürüme geleneği var. Evet. Hakka yürüme geleneğinde bu şekilde ölüler. Hani battaniyeli mi? Evet, Sana evet. yorganla. Eskiden böyleydi. Yorganla. Yorganla. Allah. Kefen yok mudu? Hakka yürüdükten sonra yaşama inanıldığı için Hakka yürüyen kadın kefene sarıldıktan sonra düğün ertesi yapılan baş bağlama töreninde giydiği kıyafetlerle He, anladım. Onunla şey oluyor. kefenleniyor. Kefenleniyor. Gerçekten çok güzel. Evet, aynen. Böyle çeyiz ve giysi odasına girdik. O zamanki giydikleri bütün giysiler burada. Burada, hepsi burada. Şöyle görebilirsiniz. Harika ya gerçekten. Bu da beşik. Gördüğünüz gibi salıncak. Vay, Gerçekten harika. çok güzel. Şunlar gümüş mü Kemal abi? Evet, hepsi gümüş oldu. Şu taraklar değil mi? Hepsi gümüş. Tarihi eser ya. Hepsi gümüş. Elle tutabiliyorsunuz Beşik arkadaşlar. de böyleydi. Bakın beşiğimiz var. Şöyle bir gelin mi desek yoksa Yok, bir o, anne. o genç kız. Genç kızla şöyle yöresel Evliliğe kıyafet. hazırlanan bir genç Evli kız. hazırlayan bir genç kız. Tabii Çeyizini hazırlamış. çeyiz Burada sandığı, sandığında. burada, makinesi Aynen, burada. aynen. Harika El işleri böyle. hazır, El el işleri, işlerini evet. yapmış. Evet. Burası da böyle gösterdik. Hayırlısıyla. Arkadaşlar şöyle dar bir merdivenden çıktık. Burası da çilehaneymiş. Çilehaneyi bir anlatır mısın Kemal abi? Çilehane şöyle, insanlar toplum hayatından soyutlandığı zaman kendini tamamen Allah'a ve Hazreti Ali'ye vakfeden insanlar Evet. buraya gelip 24 saat boyunca ekmek, su, hiçbir şey yemeden Evet. burada tevazuya kapılıyor. Evet. Burada derin alemlere şey yapıyor. Namazını, her şeyini burada Her kılıyor. şeyini burada yapıyor. Ama yemek, içmek 24 saat boyunca kesinlikle yasak. Yok. Ha. Hiçbir şey yok. 24 saat sonra çıkıyor, işine Evet. gücüne, evine gidiyor. Evet. Hazreti Ali'nin de resmi orada. Hazreti Ali'nin Karşıda. resmi de orada. Onu da Çektik. Tamam. Şimdi aşağı inelim. Şöyle. Düşmeden. Evet, Nallıdere Kültür Belediyesi'nin evini çektik güzelce. Gezdik, dolaştık. Harika. Buraya tavsiye ederim. Gelin yani. Evet kardeşim. Nereye gezmiştik? Kültür merkezinde değil mi? Belediye, Evet, Nallıdere. Şimdi gerçekten güzel yermiş be Kemal çok abi. güzel yer, çok güzel. Baksana sokağın arasına ne Baksana güzel. Ne kadar güzel. Ya ya. Çok güzel. Her taraf taş. Çok, Güzel kafeler de var. çok güzel ya. Evet. Bak insanlar temiz havada. Hakikaten ya, tertemiz oturuyorlar. Trafik yok. Trafik Pis yok. kokular yok. Pis koku yok. Şu sokak da güzelmiş. Şu ev de fena değil bak güzel. Şöyle de bir sokağa girdik. Burası yukarı köy, yukarı mahalle diye geçiyor aslında. Evet, aynen. Köyler mahalle oldu. Şöyle gözlemeler yapıyorlar. Çok güzel. Afiyet olsun.
Şöyle bir evlerin arasına doğru gidelim. Çıkmaz sokaklara. Çıkmaz mı? Aa çıkmaz sokak. Çıkmaz mı? Şöyle çıkmaz sokağa geldik. Hakikaten geldik, çıkmadı. yukarı köy güzelmiş. Şimdi bizim karnımız acıktı biraz değil mi Kemal abi? Evet şimdi bu Kemal abi nasıl acıktın mı biraz? acıkma olayı değil. Ha. Yöresel lezzetleri tadıp insanlara söylemek. Yani. Arkadaşlar buranın en meşhur, bu işleri çok iyi, burayı çok iyi bilen bir insandan duyduğuma göre en güzel şey çiğ börek. Eskişehir Çiğ çiğ börek. börek. Onu da yapan pek bir yer var. Şöyle içine bakın, kızartırken de çekebilirsiniz. Tamam yapacağız. İç aşamaları da Şimdi çekebilirsiniz. evet. Şimdi arkadaşlar 2 tane çiğ börek aldık. Ablamız açıyor güzelce. Abla busun ustası. Hamur onda, iç bende. Tamam. O zaman tamam. Bakın. Oturuyorum abla. Söz verdim sizden çiğ börek yiyeceğim. Tabii evet canım. Tamam. Hemen getiriyorum. Oradasınız. Bakın bu konuda bana güvenebilirsiniz. Abla devamlı yer. Her yerden almıyor. Yok, ben de her yerden alıp yemiyorum. Yemediğim Ben için de her yapmam. hafta yiyorum abla. Gözümü yum ye. Tamam. Tamam mı canım benim? Eskişehir'de yiyoruz Evet, bunu. ben de bunu Eskişehir'e gittim geçen yaz. Orada ustalarından ders aldım, öğrenerek bu işe başladım. Evet. Peynirli ve kıymalı yapıyoruz her hafta. Evet. Yağımızı sık sık değiştiriyoruz. Kıymamızı güvenilir bir kasabımız var. Her hafta oradan taze taze alıp yapıyoruz. Misafirlerimizi her hafta bekleriz. Tabii. Maya hamura maya koyuyor Hamurumuzda musun? maya yok. Un, su ve tuzla yapılıyor. Evet. Bu şekilde. Kıymamızın içinde karabiber. Şeker koyuyorsunuz mu? Hayır, şeker yok. Kıymamızda karabiber, tuz ve soğan var. Soğanın da suyunu alarak yapıyorum. Özel olarak. Evet. Her hafta taze taze müşterilerimize ikram ediyoruz. Bu şekilde kabarıyor. Bekleriz her zaman. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, çiğ böreklerimiz geldi. Harika. Buranın en meşhur şeyi bu çiğ börek. Herkes buraya bunu yemek için geliyor. Hakikaten burada çok iyi yapan Funda'nın yeri. Arayıp bulsunlar. Funda'nın Arkadaşlar yeri. Funda'nın yeri arayıp bulun. Gerçekten harika, pamuk gibi kıymalı, tertemiz yani. Bir de şu Peynirli de. peynirli yaptırdık şöyle. Peynirli bu. Bunun tadına da bakacağız. Önce bir tadına bakıp ondan sonra da yorumumuzu söyleyelim. Buyur Kemal abi, sen bak istersen. Bunun yanında şöyle salça geliyor, baharatlı güzel. Biber turşusu var. Onlarla beraber yiyebilirsiniz. Evet, bize afiyet olsun. Şöyle devam edelim. Ayran da söyledik güzel. Evet. Bir olayım. Yorumlarını merak ediyorum. İlk yorum ben yapacağım. Bir zahmet. Gerçekten harika. Gerçek söylemiyor. Yalan söylemiyorum. Pamuk böyle sanki ağzında eriyor yani. Birol Bey, kıymanın durumu nasıl? Kıyma harika. Sinir falan yok. Güzel yağ orta yağlı. Bir de şunu itiraf edeceğim. Evet. Şeyde yedik ya sen. Nerede o? Eskişehir'de. Eskişehir'de yemiştik. Katır kuturdu ya. Evet, ben Böyle beğendim. olur mu ya? Bak bu helva gibi yumuşacık. Hiç kuruma falan yok. Ben tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, ben tavsiye ediyorum. Hem yağsız güzel yani. Kemal abi bir de sen bak. Pamuk, Nasıl? pamuk, pamuk. Ya. Arkadaşlar gerçekten Funda'nın yerine mutlaka gelin. Pamuk gibi. Evet. Her şey pamuk gibi. Gerçekten güzel.
Ben Eskişehir'de bile böylesini yemedim. Gerçekten. Evet. Ben sizin için keseceğim. Abla çok güzel, eline sağlık. Arkadaşlar Funda ablamız da burada. Hah, onu da tanıt. Yeri Yukarıköy. Kime sorsanız burada. Instagram'dan da takip edebilirler. Instagram'da da takip edebiliriz. Ben Instagram'ını ver paylaşacağım. abla. Instagram adresim fund.35. Fun.35. Bekleriz herkese. Evet, ben de paylaşacağım Afiyet zaten. olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar tertemiz, elleri böyle tertemiz gerçekten. Ve Hijyenli ikram çok yani. iyi. Bir de tertemiz. ikram yani çok iyi. Ayran Hizmet çok iyi. Ayran içtim. Ayran da çok iyi. Ayran yayık ayran. Valla ben çok beğendim Birol Bey. Ve Ne yapalım? içine bayağı koymuşlar Birol Bey. Doldurmuş Doldurmuş. ya abi. Ve arkadaşlar 70 lira. Bedava. 70 lira. Şimdi Eskişehir'de hatta geçen sene gittiğimiz Kaç para verdik o zaman ya? 130 lira verdik. Ya hatırlıyorum evet. Ve geçen sene. Bir de katır kuturdu. Ve de katır kutu. Yiyemedik. Yiyemedik. Kemal abi bunu şey yaptık da şey diyeceğim ya. Bizim bu emeklilerin hali ne olacak ya? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar benim aklımda ne var biliyor musun? Ben her hafta aşağı yukarı bir köye gidiyorum ya. Diyorum bir emekli yanıma alayım. Hafta sonu bütün masrafları benden gezdirip dolaştırırım diyor. Ben de karşı çıkıyorum. Neden karşı çıkıyorum? Çünkü bizim emekliler He. gezmeye layık değil. Bizim Niye? emekliler pis havada, pis kahvelerde oturup bir çayla akşamı yapma. Ne yapsın adam? Yok. Yoksa yok. Öyle gezmeye falan alışkın değil onlar. He. Gezemezler. Hadi ya. Tamam. Yani evden mi sallıyor? Layık değiller. Vallahi düşüncem öyle. Tabii bunun şartları olacak. Şartları tabii. Benim kanala abone olacak. Bir de benim sayfayı paylaşacak arkadaşlar. Bana yazarsanız sevinirim. Niye gezmeyelim ki? Yani olabilir yani. Ama sadece emekli. Kadın erkek fark etmez. Değil mi Kemal abi? Onu belgeleyecek. Belgelemeniz lazım yani. Kanalıma abone olacaksınız. Bir de paylaşacaksınız. O kadar değil mi? Olur. Evet. Arkadaşlar şimdi bize afiyet olsun. Biz devam ediyoruz. Yani Pamuk gibi bir oldu. pamuk gibi vallahi. Hadi kapatayım. Görüşürüz. Evet dostlar çok güzel yukarı köyü çektik. Dallıdere'ye bağlı. Çok güzel bir köy. İzmir'den burası yarım saat falan süre değil mi Kemal abi? Evet, yarım saat. Kemal abi sen nasıl beğendin mi? Ben çok beğendim. Biz bilhassa misafirperverlik çok iyi. Evet. Hizmet çok iyi. Temiz hava Maalesef. ve Evet. insanlar kimseyi rahatsız etmiyor. Rahatsız etmiyor. İzmir burası. Oturuyorsun, çayını, kahveni, Evet, katmerini, çiğ böreğini yiyorsun. Çocukların oynuyor. Alan çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Ama bir parantez açayım. Gerçekten Çiğ börek. harika çiğ börek. Çok güzeldi. Çok güzel yaptı kadın yani. Gelirseniz Funda'nın yeri. Funda'nın yeri derseniz hemen şu kahvenin arkasında köşede. Arkadaşlar neyse uzatmayalım. Şimdilik bu kadar. Kanalımız yeni. Hadi bir gayret 2-3 omuz verin ki yükselelim değil mi Kemal abi? Evet, aynen. Abone olalım. Yani öbür kanal gitti. YouTube söyleyiver. Abonelikle birlikte silindi gitti. Abone Şimdi bunu olursanız kaldıracağız. bunu kaldıralım. Artık o hataları yapmayız inşallah. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yarın da Başaköy'e gidiyoruz. Sürpriz olsun. Allah'a ısmarladık. Bye.